dioramanın öncesinde ne olduğunu bilmiyordum. Ama bir gün yine böyle bir antika pazarına gittim. Çok hoş Volkswagen'den oluşan bir diorama görmüştüm. Bayıldım. Harikaydı benim için. Hiç görmediğim bir şeydi ki Türkiye'de zaten öyle bir şey çok az. Neredeyse pek yoktu. Bu söylediğim de yaklaşık 8-10 sene öncesine dayanıyor. Açıkçası fiyatını sordum. Müthiş derecede yüksek bir fiyat gibi geldi bana. O anda düşündüm, ya bunun bu kadar fiyat etmemesi lazım aslında dedim. Ben niye yapmayayım bunu diye düşündüm. Hemen eve geldim, başladım neler yapabilirim diye. Malzemeler topladım, kendi kendime çizimler yaptım, neler yapılabilir diye. Başladım ve başlayış o başlayış. Onun arkası kesilmedi. Başkaları takip etti, farklıları takip etti. Garajlar yapmaya çalıştım, yollar yapmaya çalıştım. Bu şekilde sürekli kendimi geliştirmeye çalıştım. Yaklaşık 8-9 yaşlarındayken babam 54 model bir arabası vardı. Şöyle hani ördek bacaklı, paytak bacaklı marka. Her hafta bilemediniz 2 haftada bir otosanayiye giderdik. Eski araba. Tamir lazım, orasına şu lazım, burası bu lazım. Her hafta 2 haftada bir otosanayiye giderdik. Otosanayide sürekli o görüntü benim gözümün önündedir. Bir tamirhane nasıldır? İçinde neler vardır? Nasıl yaklaşılır? O çok affedersiniz yere dökülen yağ lekesi, mazot, koku, varilde yarısı kesilmiş varilin içinde yakılan yağın kokusu. Onlar bana öyle bir işledi ki. İşte bu bahsettiğim 8-10 sene öncesinde başladığım diorama bütün gözümdekiler, hafızamdakiler elime, el emeğine yansıyor. Burada bu vardır, şurada şu vardır. Bir içinde yağ yakılan varilin kenarındaki siyah lekeler nasıldır? Veya o varil nasıl yanmıştır, dejenere olmuştur? O yerdeki yağ lekeleri, duvardaki is lekeleri. Dolayısıyla bunları yansıtmaya çalışıyorum. Diorama bambaşka bir şey. Aynı puzzle yapmak gibi. Puzzle yapmak da insanı rahatlatıyor. O kadar hayata motive ediyor ki kendini. Pozitif katkıları çok fazla. Aynı şekilde diorama da öyle. İçine düştüğünüzde o hayal dünyanız özellikle küçük nesnelere yansıyor. O küçük nesneleri yerleştirmek bile, bırakın boyamasını, inşaat aşamasını, kaba aşamayı yapmayı bırakın. O küçük parçaları neyi nereye koyacağımı düşünmek bile o kadar farklı bir duygu katıyor ki insana ve bitmiyor. Bence diorama hiçbir zaman bitmiyor. Belli bir dioramayı yaptıktan sonra kaldırıp da kenara koyayım değil. O diorama benim önümde duruyor sürekli. Bir hafta, belki 10 gün aynı dioramaya bakıyorum. Şuna ne ilave edebilirim, buna ne parça koyabilirim diye. Ama bunun yanında tabii ki gerçeklik daima ön planda. Çünkü her şeyin hayal gücünden öte gerçeğe dayanmasını istiyorum. Hayal gücünü zorlayan dioramalar enfes. Bunu yapan üstadlarımız harika işler çıkartıyorlar. İstediğiniz her şeyle oynayabilirsiniz. İstediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Neyi nereye koyacağınıza siz karar veriyorsunuz. O diorama benim, başkasının değil. Ben ruhumu aksettiriyorum oraya. İçimdekileri, hafızamdakileri dioramaya döküyorum, 3 boyutlu hale getiriyorum. Dolayısıyla ben kimseden şu diorama nasıl oldu diye bir sorunun karşılığını beklemem. O diorama benimdir. Ben yapmışımdır. Kendi hayal gücümü oraya yansıtıyorum. Benim için önemli olan o. O kadar geniş ki hayalimdeki o dioramayı yapabilmek, belki de imkansızı istiyorum. Bana öyle geliyor ki
Bunun için de cesaret edemiyorum aslında başlamaya. Bir yerde o hayalimi de noktalamak istemiyorum açıkçası. Sürekli o bende bir soru işareti olarak kalsın. Sürekli hayalimde beni zorlasın istiyorum. Yaparım, başlarım, onu buraya koyarım, bunu buraya koyarım. İstediğimdeki şeyi çıkartırım, hayalimdeki dioramayı çıkartırım ama sonra ne olacak? Hayalim bitti. O hayali yaşatmak istiyorum ben. Sürekli aklımda, hafızamda o hayalin kalmasını istiyorum. 3 boyutlu hale geldikten sonra o bir kenarda kalacak benim için. Hayalim de bitecek. O hayali yaşatmak istiyorum. Onun için hayalimdeki dioramaya hiçbir zaman başlamadım. Başlayacak mıyım bilmiyorum. Türkiye'de diorama maalesef çok az bilinen bir şey. Yapan çok az, kullanan kendi modellerini oraya koymak isteyen ve sergilemek isteyen insan çok az. Ben bunun gelişmesini istiyorum. El emeği kısmına gelince maalesef ilk önce bu tezgahın üstündeki ürünleri görenler bu kit mi, maket mi diyorlar. Nedir, nasıl bir malzemeden yapılmıştır veya fabrikasyon mu diyorlar. Kimden alıyorsunuz, yapıyorsunuz diyorlar. Hemen el emeği diyorum. Ben yaptım bunları deyince insanlar şöyle bir kalıyorlar. Sanki şok geçiriyormuş gibi oluyorlar ama yadırgıyorlar çünkü bilmiyorlar. Sizin söylediğiniz el emeği maalesef henüz Türkiye için bahsedeyim. Belki ben öyle hissediyorum. İnşallah yanlış hissediyorumdur. Bilinmiyor. Pek değer verilmiyor. Değer verilmediğini de görünce, duyunca, insanların bakışlarından bunu anlayınca o kadar rahatsız oluyorum ki. Evet, üzülüyorum. Yadırgıyorum. Çok az sinirleniyorum. Ama yapacak bir şey yok. Benim amacım bunu, diorama sanatını Türkiye'de layık olduğu yere getirmeye çalışmak. Ben elimden geldiğince başlayanlara, heveslenenlere, düşünenlere yardım etmeye çalışıyorum. Yeni nesil araçlardan anlamam, yeni nesil şeylerden anlamam, klasik olsun. Neden? Sürekli ben o 8 yaşındaki tamirhaneye gidiyorum. Sürekli oraya gidiyorum, sürekli. Hafızama o kazınmış. Cillop gibi bir tamirhaneyi düşünün. Ben düşünemiyorum. Düşünmeye çalışıyorum ama yarısı insan boyutu kadar bir gridir. Üstünde bir siyah çizgi vardır. Üstü beyazdır. Cillop tertemizdir. Her yer temizdir. Bütün alet edevat hiç yağ değmemiştir. Hiç çizik yoktur. Ben bunu anlayamıyorum. Yok böyle bir şey. Yok. Dolayısıyla ben hala yerdeki yağ lekesini arayan bir insanım. Bunu yaptım ama bunun arkası gelir mi? Hiç zannetmiyorum. Ben yine eski bildiğime devam edeceğim. Ben ondan anlıyorum. Çünkü bana kazınan o. Bir diorama yaparken bir yerde tıkanır kalırsınız. Bir desteğe ihtiyacınız olur. O desteği de elbette ki sizden daha profesyonel belki olabilir. Belki sizinle yine diorama yapan ama bilgisi sizden fazla olan birisine danışabilirsiniz. Sıkıntıların en büyüğü danışacak insanların ketum olması. Ben buna üzülüyorum. Ketum olmayın. Bahsettim. Diorama sanatını Türkiye'de ilerletelim. Beraber ilerletelim. Bunu ticari kaygılarla bir nevi bilgi saklama oyunlarıyla ekarte etmemek lazım. Bilginizi saklamayın arkadaşım. Paylaşın. Ben kimseye ne istediyse hayır cevabını vermedim.
Malzeme mi? Malzeme. Bilgi mi? Teknik yardım mı? Bütün yardımı yaptım. Genç nesil buna heveslensin. Farklı alanlara yönelmektense bu tür şeylerle kendilerini meşgul etsinler. Çok daha sağlıklı olur. Benim dioramada diğer diorama sanatçılarından tabii ki hepsini de kastetmiyorum. Birkaç tane örneğini gördüm, yaşadım maalesef. Çok ketum davranıyorlar. Hiç gerek yok. Dioramayı ben ikiye ayırıyorum. Bir gerçek diorama, bir sanal dediğimiz artık o insanlar kendilerini aşmış gözüyle bakıyorum ben. Müthiş derecede umulmadık güzellikte işler çıkartıyorlar. Ben gerçekçi diorama yapmaya çalışıyorum. Bir şey gördüğümde birebir aynısı olmasa bile gerçeği yansıtmasını istiyorum. İşte biraz önce bahsettiğim yağmur, su oluğu dahi bunların olması gerekiyor. Onun için diorama nedir dersiniz? Sözlük anlamını ben geçtim. Diorama hayal gücünüzü çıkartabilmeniz demektir. Benim anladığım bu.